Merhaba, ben Doktor Ahsen Bakan, radyoloji uzmanıyım. Kadınlarda neden meme ağrısı olur? Bu konuya açıklık getirmeye çalışacağım bu videoda. Meme ağrısı kadınlar arasında çok yaygın bir şikayet. Ağrının verdiği huzursuzluğun yanında mememde kötü bir şey mi var, meme kanseri miyim endişesi de çok fazla. Meme ağrısının farklı nedenleri var ancak meme kanseri bu nedenler arasında aslında son sıralarda yer alıyor. Meme ağrısı genellikle tipik olarak adet gününden 10-15 gün önce başlar, 2-3 gün önce kötüleşir ve bazen adet dönemi boyunca devam ederek azalır. Ağrı memenin daha çok üst dış kısımlarında hissedilir. Kola, koltuk altına ya da omza yayılabilir. Memeler dokunmakla hassastır ve memeyi elle muayene ettiğimizde memenin pütürüklü, yumrulu bir yapıda olduğunu görürüz. Kadın hastalarımız en sık böyle tarif ediyor meme ağrısını ve biz bu şekilde gelen hastaya ultrason yaptığımızda memenin fibrokistik yapıda olduğunu görüyoruz. Meme ağrısının en sık nedeni fibrokistik meme yapısı. Fibrokistik meme yapısı bir hastalık olmadığı gibi korkulacak bir durumda değil. Fibrokistik terimiyle adlandırdığımız alanlar adet öncesi dönemde hormon değişikliklerine bağlı daha fazla su ile dolu hale geliyor ve bu da memede şişkinliğe ve ağrıya neden oluyor. Ergenlik dönemi de hormonal değişikliklerin üst düzeyde hissedildiği bir dönem. Genç kızlarımızdaki meme başı ağrısının nedeni de özellikle ergenlik, genç kızlık döneminde en yoğun olarak gördüğümüz bu fibrokistik özellikteki meme dokusu. Bu hormonal değişikliklerin yanında vücutta su tutulumunu artıran diğer bazı durumlar da fibrokistik yapının belirginleşmesine, şikayetlerin artmasına neden olabilir. Bu durumların başında stres, fazla tuz tüketimi ve sigara kullanımı geliyor. Fibrokistik meme yapısına bağlı ağrıdan çok şikayetçiyseniz adet gününden 15 gün önce düşük tuzlu diyet uygulayabilirsiniz. Ağrınızın çok yoğun olduğu gün ya da günlerde 24 saat boyunca destekli sütyen takabilirsiniz ve doktorunuza danışarak uygun bir ağrı kesici kullanabilirsiniz. Tabii stresten de uzak durmalısınız. Stres vücutta kortizon hormonunun salınımını artırıyor ve kortizon vücutta su tutulumuna neden olarak fibrokistik yapının şikayetlerinizin artmasına neden oluyor. Siz meme ağrınızı mememde kötü bir şey mi var diye kendinize stres yaptıkça bu ağrı daha da artacaktır. Bu stresten kurtulmak için meme ultrasonu yaptırabilirsiniz ve meme ultrasonunun neticesinde meme ağrınızın nedeninin fibrokistik meme yapınız olduğunu öğrenirseniz artık bu durumu kendinize sıkıntı yapmayın. Meme ağrısının bir diğer nedeni de özellikle emzirme döneminde, nadiren de emzirme dönemi dışında mastit dediğimiz süt kanallarının enfeksiyonu. Mastit durumunda ağrıya ateş, memede kızarıklık, şişlik gibi bulgular da eşlik eder. Mastit tanısını klinik bulgularla ve ultrasonla rahatlıkla koyuyoruz. Hastaya uygun tedavi planlanıyor. Büyük meme yapısı da meme ağrısı nedeni. Bu durumdaki ağrı omza, sırta kadar yayılabilir. Gelelim en çok akıl kurcalayan soruya. Meme ağrısı meme kanseriyle bağlantılı mı? Meme ağrısı sıklıkla meme kanseriyle ilişkili değil. Fibrokistik meme yapısına sahip olmak da meme kanserine yakalanma olasılığını arttırmıyor. Ancak bazı durumlarda dikkat etmeniz gerekiyor. Özellikle ağrı seviyesinde herhangi bir dalgalanma olmaksızın ay boyunca devam ederse, zamanla kötüleşirse, günlük aktivitelerinizi kısıtlarsa ya da ağrı sadece memenizin belli bir bölgesindeyse, elinize kitle gelirse mutlaka doktora başvurmalısınız. Meme ağrısı meme ile ilgili tek şikayetse ve bu ağrı özellikle adet dönemiyle ilişkili ise ağrının nedeninin meme kanseri olma ihtimali düşük. Ancak az önce söz ettiğim dikkat edilmesi gereken bulgular varsa ya da doktorunuz muayenede bir şey saptarsa meme görüntüleme yöntemine ihtiyaç duyacaktır. Tavsiyelerini mutlaka dinleyin. Sağlıklı günler dilerim.